Çelik kubbe. Türkiye gökyüzünde nasıl bir savunma ağı kuruyor? Gece yarısı, karanlık bir radar ekranında küçük bir iz belirir. İlk bakışta bunun ne olduğu belli değildir. Bu bir savaş uçağı olabilir. Bir seyir füzesi olabilir. Alçaktan yaklaşan bir kamikaze İHA olabilir. Ya da cephe hattına doğru ilerleyen küçük bir drone olabilir. O anda karar vermek için saatler yoktur. Bazen dakikalar bile yoktur. Sadece saniyeler vardır. Çünkü modern savaşlarda tehdit artık tek bir yönden gelmez. Tek bir hızla da gelmez. Tek bir irtifadan da gelmez. Bir hedef yüksek irtifadan yaklaşırken, başka bir hedef deniz üzerinden gelebilir. Bir drone sürüsü sınır hattını zorlayabilir. Elektronik harp sistemleri radarları karıştırmaya çalışabilir. Sahte hedefler gerçek hedeflerin arasına karışabilir. İşte hava savunmasının en kritik sorusu burada ortaya çıkar. Bu hedef nedir? Gerçek mi, sahte mi? Ve bu tehdide hangi sistemle karşılık verilmelidir? Artık bir ülkenin gökyüzünü yalnızca savaş uçaklarıyla koruması yeterli değildir. Sadece füzelerle olmaz. Sadece radarlarla da olmaz. Modern hava savunması, radarların, sensörlerin, komuta kontrol merkezlerinin ve elektronik harp unsurlarının birlikte çalışmasını gerektirir. Drone savunma sistemleri, lazer teknolojileri ve mikrodalga çözümleri de bu yapının önemli parçalarıdır. Türkiye'nin son yıllarda kurmaya çalıştığı savunma yapısı da bu anlayışa dayanıyor. Bu yapının adı çelik kubbe. Çelik kubbe tek başına bir füze, radar ya da batarya sistemi değildir. Türkiye'nin hava savunma unsurlarını ortak bir ağ altında buluşturmayı hedefleyen kapsamlı bir savunma yaklaşımıdır. SAHA 2026 ile birlikte elektronik harp sistemleri, küçük drone önleme çözümleri, lazer teknolojileri, mikrodalga sistemleri ve otonom önleme kabiliyetleri daha görünür hale geldi. Bu videoda çelik kubbeyi yalnızca bir savunma projesi olarak değil, Türkiye'nin gökyüzünde oluşturmaya çalıştığı yeni savunma anlayışı olarak inceleyeceğiz. 1. Bölüm, radar, sensör ve komuta kontrol. Çünkü hava savunmasında ilk savaş, çoğu zaman hedefi vurmakla değil, onu zamanında görmekle başlar. Çelik kubbenin ilk görevi de doğrudan vurmak değildir. İlk görev, gökyüzünde ne olduğunu anlamaktır. Çünkü göremediğiniz bir hedefe angaje olamazsınız. Bir hava savunma sisteminin başarısı, çoğu zaman füzenin fırlatıldığı anda değil, hedefin ilk tespit edildiği anda başlar. Yani mesele yalnızca güçlü bir füze sistemine sahip olmak değildir. O füzenin, doğru hedefe, doğru zamanda ve doğru gerekçeyle yönlendirilmesidir. Fakat burada önemli bir sorun vardır. Tek bir radar, modern savaş alanındaki bütün tehditleri aynı anda ve kusursuz biçimde göremez. Alçaktan uçan hedefler, arazi şekilleri nedeniyle geç fark edilebilir. Küçük İHA'ların radar izi çok düşük olabilir. Elektronik harp ortamında radar verisi bozulabilir. Sahte hedefler, gerçek hedeflerle karıştırılabilir. Bu yüzden çelik kubbe gibi bir mimaride yalnızca güçlü radarlar değil, çoklu sensör ağı gerekir. Farklı kaynaklardan gelen bilgiler bir araya getirilir ve tek bir hava resmi oluşturulur. Bu resme ortak hava resmi denir. Ancak ortak hava resmi tek başına karar vermez. Bu bilgiler, Hakim Hava Komuta Kontrol Sistemi'ne aktarılır. Hakimin görevi, farklı sensörlerden gelen verileri anlamlı hale getirmek ve karar vericiye daha net bir tablo sunmaktır. Aynı hedefe ait veriler tek bir iz haline getirilir. Tehdidin tipi değerlendirilir. Öncelik sıralaması yapılır. Ve hangi savunma unsurunun devreye gireceğine karar verilir. Çünkü savaş ortamında her hedefe aynı mühimmatla cevap verilmez. Küçük bir drone için uzun menzilli ve pahalı bir füze kullanmak her zaman mantıklı değildir. Elektronik harp ile etkisiz hale getirilebilecek bir hedef için füze harcamak gereksiz olabilir. Lazer ya da mikrodalga sistemleriyle durdurulabilecek küçük bir İHA'ya karşı daha ağır bir mühimmat kullanmak da ekonomik açıdan doğru olmayabilir. İşte bu noktada yapay zeka destekli karar mekanizmaları da devreye girer. Ama bunu abartmadan söylemek gerekir. Yapay zeka burada sihirli bir güç değildir.
Asıl görevi, hedef sınıflandırmasına destek olmak, seçenekleri hızlandırmak ve karar vericiye daha kısa sürede daha doğru bir tablo sunmaktır. Son karar yine komuta zincirindedir. Çünkü hava savunmasında hız kadar, doğru karar da önemlidir. Bir saldırı anında en kritik karar bazen hedefi vurmak değildir. Asıl kritik olan, hangi hedefin gerçekten tehlikeli olduğunu ayırt edebilmektir. Çünkü yanlış hedefe verilen doğru cevap bile, savaş alanında büyük bir kayba dönüşebilir. İkinci bölüm, elektronik harp. Yani hedefi vurmadan durdurmak. Çelik kubbeyi sadece füze ve top sistemlerinden oluşan bir yapı gibi düşünmek eksik olur. Çünkü modern hava savunmasında her tehdit vurularak durdurulmaz. Hedeflere müdahale etme yöntemleri, tehdidin türüne ve görev profiline göre farklılık gösterir. Kimi hedef aldatılarak, kimi hedef veri bağlantısı kesilerek, kimi hedefte uydu konumlama sinyalinden koparılarak etkisiz hale getirilebilir. Buna elektronik etkisizleştirme denir. Yani hedefi fiziksel olarak parçalamadan, haberleşmesini, yön bulmasını veya görevini tamamlamasını engellemek. Örneğin bir drone düşünün. Bu drone bir operatör tarafından kontrol ediliyor olabilir. Uydu konumlama sinyaliyle yön buluyor olabilir. Ya da bir veri bağlantısı üzerinden görüntü aktarıyor olabilir. Bu durumda savunmanın tek seçeneği füze fırlatmak değildir. Veri bağlantısı kesilebilir. Uydu konumlama sinyali karıştırılabilir. Drone yönünü kaybedebilir ve görevini tamamlayamadan etkisiz hale gelebilir. Bu özellikle düşük maliyetli drone tehditlerine karşı önemlidir. Çünkü düşük maliyetli bir drone'a karşı çok pahalı bir füze kullanmak, hedefi vurmuş ama savunmayı ekonomik olarak zorlamış olmak demektir. Bu yüzden çelik kubbede fiziksel imha ve elektronik etkisizleştirme yöntemleri birlikte düşünülür. İhtar gibi drone savunma sistemleri, elektronik karıştırma kabiliyetleri ve veri bağlantısı kesme yöntemleri bu yaklaşımın parçasıdır. SA 2026'da öne çıkan Ilgar 3LT ve Koral Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi, bu katmanı daha görünür hale getirdi. Ilgar 3LT, muhabere elektronik harbi tarafında hedef haberleşme sistemlerini karıştırma, aldatma ve yön kestirme gibi görevlerle öne çıkıyor. Koral Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi ise radarları tespit etme, karıştırma ve aldatma mantığıyla daha geniş bir savunma yaklaşımı sunuyor. Bu şu anlama gelir. Savunma sadece gelen hedefi vurmayı değil, hedefin görmesini, haberleşmesini ve doğru karar vermesini zorlaştırmayı da amaçlar. Bazen en etkili hamle füze fırlatmak değildir. Karşı tarafın sensörünü ve haberleşmesini bozmak, savaş alanında çok daha etkili bir sonuç doğurabilir. 3. Bölüm. Saha 2026 ile gelen yeni katman. Drone, lazer ve mikrodalga savunması. SA 2026'da, çelik kubbe için öne çıkan en önemli mesajlardan biri şuydu. Tehdit artık sadece klasik uçak, helikopter ya da seyir füzesi değildir. Savaş alanında artık birinci şahıs görüşlü küçük dronlar, kamikaze İHA'lar, sürü halinde gelen mini hedefler ve elektronik harp ortamında hareket eden karmaşık tehditler var. Bu yüzden yeni savunma katmanı, yalnızca daha uzun menzilli füzelerden oluşmuyor. Daha küçük, daha hızlı, daha ucuz ve daha kalabalık hedeflere karşı geliştirilen çözümler de mimarinin parçası haline geliyor. Burada meseleyi sistem isimlerinden önce, tehdit üzerinden düşünmek gerekir. Eğer tehdit, birinci şahıs görüşlü küçük bir drone ise, savunmanın reaksiyon süresi çok kısadır. Bu noktada miğfer gibi öz savunma sistemleri öne çıkar. Bir tank, bir zırhlı araç, bir komuta aracı ya da cephe hattındaki küçük bir birlik bile artık bu tehditle karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden savunma yalnızca büyük kubbelerden değil, araçların kendi küçük koruma halkalarından da oluşmak zorundadır. Eğer tehdit havada önlenebilecek bir kamikaze drone ise, Gökalp gibi otonom kinetik önleme çözümleri devreye girebilir. Gökalp'i basitçe, drone avlayan drone mantığıyla düşünebiliriz. Hedef elektronik olarak karıştırılamadığında ya da fiziksel olarak durdurulması gerektiğinde, başka bir önleyici sistem tehdide doğru yönelir. Eğer tehdit küçük İHA'lardan oluşuyorsa ve her hedefe pahalı mühimmat kullanmak sürdürülebilir değilse, lazer sistemleri önem kazanır.
Gökberk 10, bu noktada yönlendirilmiş enerji yaklaşımını temsil eder. Her hedefe füze fırlatmak yerine, uygun koşullarda lazer enerjisiyle küçük İHA'ları etkisiz hale getirmek hedeflenir. Ama en zor tablo, tek tek gelen dronlar değildir. Asıl zor tablo, sürü halinde gelen mini ve mikro İHA'lardır. Bir drone'u vurmak başka bir şeydir. Aynı anda gelen çok sayıda küçük hedefi durdurmaya çalışmak bambaşka bir problemdir. Ejderha 210 gibi yüksek güçlü mikrodalga çözümleri bu noktada önem kazanır. Buradaki amaç, özellikle mini ve mikro İHA sürülerine karşı elektromanyetik etki oluşturarak savunmanın üzerindeki yükü azaltmaktır. Bu sistemler bize şunu gösteriyor. Geleceğin hava savunması sadece daha uzun menzilli füzelerle kurulmayacak. Elektronik harp, drone önleme, lazer, mikrodalga ve otonom imha kabiliyetleri de yeni savunma mimarisinin parçası olacak. 4. Bölüm. Yakın ve alçak irtifa savunması. Drone, seyir füzesi ve son hat. Şimdi çelik kubbenin yere en yakın savunma katmanlarına gelelim. Bu katmanlar özellikle küçük ve alçaktan gelen tehditlere karşı kritiktir. Mini İHA'lar. Kamikaze dronlar. Birinci şahıs görüşlü küçük dronlar. Alçaktan yaklaşan helikopterler. Seyir füzeleri. Bu katmanda öne çıkan sistemlerden biri Korkut'tur. Korkut, 35 milimetrelik namlulu hava savunma sistemiyle çok alçak irtifa tehditlerine karşı görev yapar. Asıl güç, programlanabilir mühimmatla küçük ve hızlı hedeflere karşı alan etkisi oluşturabilmesindedir. Atom 35 mm parçacıklı mühimmat, mini İHA'ya doğrudan isabet ettirmek yerine hedefin yakınında patlayarak parçacık bulutu oluşturur. Bu sayede küçük hedeflere karşı isabet ihtimali artırılır. Korkut'un yanında Göker gibi sabit tesis savunmasına yönelik 35 mm sistemler, üsler ve kritik tesisler için görev alabilir. Biraz daha uzak mesafede ise Sungur ve Hisar A+ devreye girer. Bu sistemler, alçaktan yaklaşan uçaklara, helikopterlere, İHA'lara ve bazı seyir füzelerine karşı görev yapar. SA 2026'da Roketsan'ın tanıttığı Cirit'in İHA'lara karşı geliştirilen versiyonu da bu noktada dikkat çeken yeni çözümlerden biridir. Buradaki temel fikir, küçük ve alçak irtifa hava hedeflerine karşı daha maliyetketkin bir fiziksel imha seçeneği oluşturmaktır. Yakın savunma katmanının değeri burada ortaya çıkar. Kimi hedef elektronik harp ile durdurulur. Kimi hedef lazer veya mikrodalga ile etkisiz hale getirilmeye çalışılır. Kimi hedef namlulu sistemlerle karşılanır. Kimi hedef için daha küçük ve maliyetketkin mühimmatlar devreye girer. Alçak irtifa, hava savunmasının en zor alanlarından biridir. Hedef geç fark edilebilir. Reaksiyon süresi kısadır. Arazi radarı sınırlayabilir. Seyir füzesi deniz yüzeyine yakın ilerleyebilir. Mesele yalnızca hedefi vurmak değildir. 5. Bölüm. Orta ve uzun menzil. Hisar'dan Siper'e savunma halkası. Çelik kubbenin daha dış savunma halkalarında Hisar O+ ve Siper yer alır. Hisar O ailesi, yakın savunmanın ötesinde daha geniş bir alanı korumayı hedefler. Artık tehdit sadece son anda ortaya çıkan küçük dronlar değildir. Savaş uçakları. Orta irtifa İHA'lar. Helikopterler. Havadan karaya mühimmatlar. Seyir füzeleri. Bu yapıyı bir şehir ya da askeri üs çevresinde düşünelim. Merkezde korunması gereken kritik bir tesis var. Hatta yakın savunma sistemleri bekliyor. Onun dışında alçak irtifa unsurları görev yapıyor. Daha dış halkada Hisar O+ geniş bir koruma alanı oluşturuyor. En dışta ise Siper, saldırganı yaklaşmadan baskı altına almaya çalışıyor. Bu yapı, tek bir duvardan çok daha fazlasıdır. İç içe geçmiş savunma halkalarıdır. Bir tehdit ilk hatta durdurulamazsa, diğer hat devreye girer. Siper'in önemi sadece menzil meselesi değildir. Asıl mesele caydırıcılıktır.
Siper gibi uzun menzilli sistemlerin etkisi sadece angajman anında görülmez. Asıl etki, saldırı planı yapılırken başlar. Bir savaş uçağı hedefe yaklaşmadan önce risk altına gireceğini biliyorsa, harekat planı değişir. Bir seyir füzesinin daha uzaktan karşılanma ihtimali varsa, saldırının başarı hesabı bozulur. Sadece vurmak değil. Yaklaştırmamak. Sadece savunmak değil. Karşı tarafın kararını daha saldırı başlamadan etkilemek. SA 2026'da Siper ailesinin yeni üst katman kabiliyetlerine yönelik açıklamalarda bu açıdan önemlidir. Burada teknik ayrıntılara girmeden şunu söylemek daha doğru olur. Türkiye, çelik kubbenin yalnızca en iç halkasını değil, daha dış hava savunma halkalarını da geliştirmeye çalışıyor. Modern tehditler yalnızca son anda durdurulacak hedeflerden oluşmaz. Bazı tehditlerin mümkün olduğunca uzakta baskı altına alınması gerekir. Ancak gerçekçi olmak gerekir. Hiçbir hava savunma sistemi %100 geçilmez değildir. Sürü drone saldırıları, sahte hedefler, yoğun füze salvoları ve elektronik harp baskısı, hava savunmasını zorlayabilir. Bu yüzden çelik kubbeyi sihirli bir kalkan gibi değil, saldırıyı daha erken fark etmeye, tehdidi doğru sınıflandırmaya ve savunma refleksini hızlandırmaya çalışan bir mimari olarak görmek gerekir. 6. Bölüm Kara, deniz ve hava. Savunma ağının genişlemesi. Buraya kadar anlattığımız tablo çoğunlukla kara merkezli görünse de, Türkiye için hava savunması sadece karada kurulacak bir sistem değildir. Çünkü tehdit denizden de gelebilir. Seyir füzeleri deniz üzerinden alçak irtifada yaklaşabilir. İHA'lar gemileri hedef alabilir. Antigemi füzeleri donanma unsurlarını tehdit edebilir. Bu yüzden çelik kubbe mantığının deniz platformlarıyla da düşünülmesi gerekir. Bir ülkenin hava savunma ağı yalnızca şehirleri, üsleri ve kara sınırlarını korumaz. Limanları, deniz üslerini, fırkateynleri ve deniz görev gruplarını da korumak zorundadır. Gökdeniz, gemilerin yakın hava savunmasında kritik bir rol üstlenir. Antigemi füzelerine, İHA'lara, helikopterlere ve uçaklara karşı donanma unsurlarının son savunma hattıdır. Levent ise deniz platformları için geliştirilen hava savunma çözümü olarak bu mimarinin parçası olabilir. Buradaki mesele yalnızca bir gemiyi korumak değildir. Denizdeki hava savunma zafiyeti, ülkenin denizlerdeki hareket serbestliğini de sınırlar. Bir donanma görev grubu hava tehdidi altında rahat hareket edemiyorsa, deniz gücü siyasi ve askeri baskı altında kalır. Bu nedenle çelik kubbenin geniş anlamı yalnızca kara konuşlu sistemlerden ibaret değildir. Kara, deniz ve hava unsurlarının aynı güvenlik mantığı içinde düşünülmesidir. Çünkü modern savunmada gökyüzünü korumak, sadece kara üzerindeki havayı değil, denizlerin, limanların ve hareket halindeki platformların üzerindeki hava sahasını da korumak anlamına gelir. 7. Bölüm Kriz senaryosu. Aynı anda çoklu saldırı. Şimdi bütün bu yapıyı tek bir kriz anında düşünelim. Gece ilerliyor. Komuta merkezinde hava resmi sürekli güncelleniyor. Radar ekranında önce küçük izler beliriyor. Sınır hattına doğru yaklaşan kamikaze İHA'lar tespit ediliyor. Birkaç dakika sonra deniz üzerinde iki farklı iz daha ortaya çıkıyor. Alçak irtifadan gelen seyir füzeleri, deniz yüzeyini kullanarak radara daha geç yakalanmaya çalışıyor. Daha uzakta bir savaş uçağı mühimmat bırakma pozisyonuna girmeye hazırlanıyor. Tam bu sırada elektronik karıştırma başlıyor. Radar verileri baskılanıyor. Veri bağlantıları zorlanıyor. Sahte hedefler aynı anda devreye sokuluyor. Artık tehdit tek bir noktadan gelmiyor. Gökyüzü, farklı hızlarda ve farklı irtifalarda yaklaşan hedeflerle doluyor. İlk hamle radar ve sensör ağından gelir. Gerçek izlerle sahte izler karşılaştırılır. Veriler hakime aktarılır. Ortak hava resmi oluşmaya başlar. Bu artık sadece bir ekran görüntüsü değildir. Savaş alanının canlı haritasıdır.
Komuta merkezi önce tehdidin niteliğini ayırmaya çalışır. Hangisi sahte hedef? Hangisi kritik tesise yöneliyor? Hangisi sadece savunmayı meşgul etmek için gönderildi? Hangisi gerçekten öncelikli? Bu ayrım yapılmadan atılan her mühimmat, savunmanın yükünü artırabilir. Bazı kamikaze İHA'lar elektronik karıştırmayla rotasını kaybeder. Cephe hattına yaklaşan küçük dronlara karşı araç öz savunma sistemleri devreye girer. Sürü halinde gelen hedefler lazer veya mikrodalga katmanında baskılanmaya çalışılır. Devam eden tehditler yakın hava savunma unsurlarına yaklaşır. Deniz üzerinden gelen seyir füzeleri üst öncelikle takip edilir. Daha uzaktaki savaş uçağı ise yalnızca bir hedef değil, saldırı niyetinin merkezidir. Bunu angajman hattına girmeden baskı altına almak, saldırının bütün planını değiştirebilir. Bu senaryoda başarı tek bir füzenin, tek bir radarın ya da tek bir bataryanın başarısı değildir. Başarı, bütün sistemlerin aynı anda aynı resmi okuyabilmesidir. Bir hedef elektronik harp ile durdurulursa füze harcanmaz. Bir drone araç öz savunma sistemiyle etkisiz hale getirilirse, birlik hayatta kalır. Bir sürü saldırısı lazer ya da mikrodalga katmanında baskılanırsa, yakın savunma üzerindeki yük azalır. Bir seyir füzesi daha dış hatta karşılanırsa, kritik tesis korunur. Bir savaş uçağı yaklaşmadan geri çekilirse, savunma daha füze atmadan sonuç üretmiş olur. Modern hava savunmasının gerçek sınavı budur. Yoğun baskı altında doğru hedefi görmek. Karışıklık içinde tehdidi ayırt etmek. Ve saniyeler içinde en uygun cevabı verebilmek. Sonuç olarak, çelik kubbenin stratejik anlamı. Ki bütün bu resmi bir araya getirdiğimizde çelik kubbe aslında ne anlama geliyor? Çelik kubbe, Türkiye'nin hava savunmasını tek tek sistemlerin toplamı olmaktan çıkarıp, ortak akılla çalışan bir güvenlik mimarisine dönüştürme hedefidir. SA 2026 ile birlikte görülen yeni tablo, bu mimarinin sabit kalmadığını gösteriyor. Elektronik harp sistemleri, drone savunma çözümleri, lazer, mikrodalga ve otonom önleme kabiliyetleri, hava savunmasının artık sadece füze menziliyle açıklanamayacağını ortaya koyuyor. Geleceğin hava savunması yalnızca daha uzun menzilli füze yapmakla kazanılmayacak. Daha küçük hedefi daha erken görmek. Daha ucuz tehdide daha maliyetketkin cevap vermek. Ve bütün bu sistemleri aynı komuta aklı içinde konuşturmak belirleyici olacak. Bu meselenin stratejik tarafı da burada başlıyor. Hava savunması sadece füze, radar ya da namlulu sistem meselesi değildir. Aynı zamanda yazılım, mühimmat, bakım, yedek parça, veri ağı ve komuta kontrol bağımsızlığı meselesidir. Bir kriz anında dış tedarik zincirleri kırılabilir. Müttefiklerin öncelikleri değişebilir. Ambargolar devreye girebilir. Bu yüzden asıl mesele sadece bir sisteme sahip olmak değil, o sistemi kendi ihtiyaçlarına göre güncelleyebilmek, sürdürebilmek ve gerektiğinde dış onaya ihtiyaç duymadan kullanabilmektir. Türkiye gökyüzünde sadece bir savunma hattı kurmaya çalışmıyor. Kendi kararını kendi verebilen, kendi sistemlerini konuşturabilen ve geleceğin savaş ortamına uyum sağlayabilen yeni bir savunma aklı kurmaya çalışıyor. Geleceğin savaşlarında farkı yaratacak olan da tam olarak budur. En uzun menzilli füze değil. En pahalı sistem değil. Doğru anda, doğru bilgiyi kullanabilen bütünleşik savunma aklı. Çelik Kubbe de Türkiye'nin gökyüzünde kurmaya çalıştığı bu yeni savunma aklının adıdır. Sizce Türkiye'nin Çelik Kubbe'de en çok güçlendirmesi gereken alan hangisi? Radar ve erken uyarı mı? Komuta kontrol ve yapay zeka destekli karar sistemi mi? Elektronik harp ve drone savunma kabiliyeti mi? Lazer ve mikrodalga gibi yeni nesil çözümler mi? Yoksa bütün bu unsurların tek bir ağda uyumlu çalışması mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Bu tarz teknik, tarafsız ve stratejik analizlerin devamı için ailemize katılabilirsiniz.